Ameliyat sonrasında eğer ki mikro dekompresyon ameliyatını uygulamışsak şayet hastaya, aynı bel fıtığında olduğu gibi genellikle hasta 4-5 saat sonra bir şeyler yer ve akşamında yürümeye ya da ertesi gün yürütmeye başlarız. Hastayı mutlaka bir gün tutarız bu tür rahatsızlıklarda. Çünkü genellikle bu tür hastalarımız yaşlı hastalar olmakta. Onun için mümkün mertebe takip ve tedavi etmek gerekiyor. Vidalı ameliyatlarda ise kullandığımız vida sayısına kadar, bazen çok vida kullanmak zorunda kalıyoruz, bazen az. Bir gün, en az 2 gün hastanede yatar. Ertesi gün mutlaka yürütürüz ve ikinci gün genellikle hastaneden taburcu ederiz. Genellikle hastalar 3-4 saatte bir yürüyecek, evin içinde dolaşacak, dinlenecek, oturacak ve ondan sonra hani çok dışarı çıkım edim durumu olmayacak. Mümkün mertebe dinlenmesi gerekiyor. Mikro dekompresyon ameliyatlarda yine aynı, vidalı ameliyatlarda da aynı. Bir hafta 10 gün hep istirahat. 10. günden sonra ise hastalar bol bol yürüyüş yapabilirler. Dışarı dahi çıkabilirler. Mikro dekompresyonlu ve vidalı ameliyatlılar. Mikro dekompresyonlu ameliyat olanlar ise hastalar 20. günden sonra rahatlıkla eğilip kalkmaya başlayabilirler. Fakat vidalı hastalarda özellikle yaşlı hastalar olduğundan dolayı vidaların o bölgeye kemikleşmesini istediğimizden dolayı hareketlerinin mümkün mertebe dikkatli olmasını istiyoruz. Eğer ki kemik erimesi eşlik ediyorsa mutlaka kemik erimesi tedavisi alması gerekmektedir. Ve aynı zamanda bol bol yürüyüş yapmaları gerekir. Ama eğilip kalkma olaylarını biraz askıya almamız gerekiyor. Esas amacımız kanalı açtık ama vidalar da oraya sağlam tutsun diye belli bir sürenin geçmesi lazım. Bu genellikle 3 ayla 1 yıl arası değişmektedir. Gün geçtikçe hastalar ağrıları azalır. Eğer ki hastada ciddi bir kuvvet kaybı, duruş bozukluğu var ise ki ameliyattan sonra düzelecektir. Bu tür hastalara bazen fizyoterapi gerekmektedir. Çünkü kasların da bir şekilde kuvvetlenmesi gerekir. Bu süreçte çok yoruldular, hırpalandılar. Bundan dolayı kendilerini toparlamaları gerekir.